Selamlar, selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Ürdün'ün başkenti Amman'dan herkese selamlar, kocaman sevgiler. Beni tanımayanlarınız için kısaca ben Burak. Bir süredir dünyayı dolaşıyorum. Naçizane kendi çapımda geziyorum ve deneyimlerimi kameramla sizlere aktarmaya çalışıyorum. Orta Doğu'dan Güney Amerika'ya, Balkanlardan Orta Asya'ya, bazı ülkelerden videolar var kanallarımda. Dilerseniz o videoları izleyip beni daha iyi tanıyabilirsiniz ve maceralarıma ortak olabilirsiniz. Şu an Ürdün'ün başkenti Amman'dayım. Orta Doğu'ya geldik. Bu videoda hep birlikte Amman'ın sokaklarını gezeceğiz, tarihi yerlerini gezeceğiz, turistik lokasyonlarını gezeceğiz ve yerel halkla iletişim kurmaya çalışacağım, onları tanımaya çalışacağım. Arapça maalesef bilmiyorum ama bakalım nasıl iletişim kurabileceğiz, kurabilecek miyiz, kameraya sıcak bakıyorlar mı? Hepsini göreceğiz bu videoda, hepsini göreceğiz. Yerel lezzetleri de tatmaya başlayacağım ki hatta bir önceki videoda başladım bile. Bir önceki videoyu izlemeyenler için, bu arada para şıngırdıyor cebimde, Ürdün parasını da tanıtacağım, bozuk para var bir sürü. Bir önceki videoda Ürdün'e geliş sürecimi, yaşadıklarımı anlatmıştım. O videoya bakarsanız bilgi sahibi olursunuz ülke girişle ve prosedürle ilgili. Yine video içerisinde kısaca bir bahsederim ülkeye giriş prosedüründen. O zaman hazırsanız yoğun bir sıcak hava var ama Ürdün Amman gezimiz başlıyor dostlar. Yıllardır arayamadığım ve bulamadığım aşkımı buldum sanırım. Türkiye. Seni seviyorum abi, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum abim. I love you Erdogan. I love you Recep Tayyip Erdogan. هاشم good Haşim. good هاشم good فلافل حمص Falafel. Yes, falafel. احنا شهرزاد It's a Şehrazat. shish kebap restoran. yes Arkadaşa şeyi sordum da falafel nerede yiyebilirim burada? İyi bir restoran önerir misin diye sordum. Elimden tuttu götürüyor beni. my name is Faisal Faisal. My name is Burak. welcome Burak Thank you. Şükran. Where are you from? Jordan Jordan. Yes. Amman. أنا فلسطين Palestine. yes Nice to meet you brother. Nice to meet you. Is this a culture in Jordan? yes So you like keep hands and show. Yıllardır arayamadığım ve bulamadığım aşkımı buldum sanırım. Vay. وين الجمل وين أبو إبراهيم جمل وين ما شاء الله بالعافية. دوب يعني عم دوم بس مش عارف اشتغل على حاجة. لا انت ما تشتغل والله حطيتهم. Şükran abibi. Şükran abibi. عماد Şükran. جمل Çok güzel bir şey ya. Bak getirdi beni buraya. Elimden tuttu, getirdi. Emanet etti arkadaşına. Burada tanıdığı birini aradı. Emanet etti. Falafel tadacağız. Şükran abibi. Şükran. Turistler de bana bakıyor. Bu ne yapıyor? Bu ekmeği yapacak şimdi arkadaş falafeli dostlar. Falafel sandviç sipariş ettim. Önce humusu sürdü, baksanıza ne kadar bol sürdü. İçerisine falafeli koyuyor. Şöyle çatalla eziyor. Patates de koydu burada. Lübnan'da koymuyorlardı patates. What sauce is it?
This tahina with tomato. Tahina tomato, domatesli tahini sos. Asıl falafeli lezzetli yapan bu sos dostlar, tahini sos. Burada biraz daha farklı yapıyorlar bak, bolca salata falan koyuyorlar. Şükran, şükran. I will eat there. Okay. Şükran, şükran. Orta Doğu'da gezdiğim diğer ülkelerden birazcık farklı hazırladılar falafeli ama lezzetli görünüyor. Şimdi bir tadına bakalım hemen. Bunun içerisinde bolca salata var ve farklı çeşit salatalar var. Özlemişim ya falafeli. Vallahi özlemişim. Tahini sos falafel yapan şey dostlar. Yani mutlaka koydurun. İlk defa yiyorsanız da deneyin yani. Yani bunun tadı nasıl acaba, beğenmem gibisinden böyle bir tedirginlik olmasın üstünüzde. Bir deneyin en kötü. Burası da oldukça eski bir dükkanmış. Meşhur bir yermiş. Orada şansa sordum. Çocuk elimden tuttu. Gel dedi ben seni götüreceğim. Böyle el ele getirdi beni buraya. Kendi arkadaşına emanet etti. Bana selamını verdi. Geri döndü. Yani yıllardır bulamadığım sevgiyi Amman'da bir çarşıda bulacağım hiç aklıma gelmezdi. Aşkı buldum dostlar. Tabi o işin şakası burada kültür. Birkaç kere daha gördüm böyle el ele tutuşan erkekler var. Lübnan'da da görmüştüm bunu. Restoran burası dostlar. Haşim Restoran. Komple bu restorana ait burası. Yani içeriye girdiğinizde oturacak yer bulabilirsiniz diyeceğim ama bayağı da bir kalabalık vardı şimdi. Saatine göre de değişir. 0.4 dinar ödedim ben o yediğim sandviçe. O da ne kadar yapıyor? Yarım dolar civarı bir şey yapıyor. Yolunuz Amman'a düşerse orada bir falafel yemenizi tavsiye ederim. Güzel bir, temiz bir restorandı. Burası da şehrin merkezi. Sağlı sollu dükkanların olduğu, kafe ve restoranların olduğu. Akşamları daha canlı. Bir önceki videoda akşam gelmiştik buraya. Şöyle atacağım kendimi yolun karşısına. Attım yine. Güzel bir yer. Şu an sıcak olduğu için yine dükkanlar açık, insanlar var ama akşamki kadar bir kalabalık yok. Ürdün'de kadınların giydiği geleneksel kıyafetlerden olsa gerek. Desenleri ne güzelmiş ya. Farklı farklı renkler. Akşam olduğunda ışıklarla birlikte şunlar da parıldar. Selamünaleyküm. Selam. Tradisyonel? This is traditional Jordanian. Traditional Jordanian. This Medina تلبس traditional Petra. Petra. Petra traditional Petra. It's protection from the sun. Yes. Böyle kafasına takıyor kadınlar bunu. Böyle şal gibi arkaya da uzanıyor. Do you have for men? No. For men? Only for women. All for. Erkeklerin olsaydı onlara da bakardık. Şükran. Şükran. From where Turkey? Türkiye. Ahlan ve sahlan. Ha, şükran, şükran. Şerreft, ahlan ve sahlan. Ahlan ve sahlan. Video. For Türkiye. Turkey. Aha. I love you Erdogan. I love you Recep Tayyip Erdogan. Turkey. I love you. Bazar Al-Bukhariya. Aha. 5 minutes. 5 minutes here. Yes. Okay. Bazarat. Şükran. Şükran. Çarşıyı bulduk. Burada meyve satıyorlar, kayısılar ne güzel olmuş yalnız ya. Kızarmaya başlamışlar. Burada çerezler var. Çiğ badem, badem, hurma, kuru üzüm, kaju, fındık. Oh.
Çok güzel bir koku var ya. Baharat kokusu geliyor, çerezlerin kokuları geliyor. Bak orada ne çekiyorlar? Leblebi çekiyorlar galiba. Selamünaleyküm. Bir şey kavuruyorlar orada ama anlamadım. Nereden gidelim? Şu ara sokaktan dalalım. Çocuklar galiba bu market arabalarıyla birilerinin eşyalarını taşıyorlar. Para kazanıyorlar. Ekmeğindeler. Burada zeytinler var. Siyah zeytin, yeşil zeytin. Çeşit çeşit. Kavga ediyorlar zannettim ya. Çok garip bir dil Arapça. Bir tonlamayla konuştuğunuz zaman şaka yapsanız bile sert olduğu için kavga gibi algılıyor dili bilmeyen birisi. For YouTube, for Türkiye. You from here? Palestine. My name is Burak. Nice to meet you, brother. Do you speak English or no Arabic? No, Arabic. Arabic. Oh, I don't know Arabic. Sorry. Have a good day. Göz göze geldik de pazarın girişinde. O kardeşimle. Filistinliymiş. يلا نحن يا جرجير. Şükran. Kamera kapandı. Tam şeyden bahsediyordum da kamerayla uğraşırken abiler gelip bağırdılar kameraya ya. Çok gerçekten eğlenceli ve tatlı insanlar var. Burada çok fazla Filistinli yaşıyor, ondan bahsediyordum. Kamera kapandı. Sıcak çünkü hava bayağı sıcak yani. Hani ben bir şekilde idare ediyorum da kamera bazen yeter da diyor. Burada da eski bir Roma çeşmesi var. Ama kapalı. Giremiyoruz. Şuradan göstereyim sizlere. Burada bilgilendirici bir şey var ha, İngilizce'de yazıyormuş. 2. yüzyılda inşa edilmiş burası. Hatta görüntüsü de var bak. Nasıl göründüğüne dair bir tasvir de koymuşlar. Şu an seyahat etmekte olduğumuz bu topraklara zamanında birçok imparatorluk hükmetmiş. Asurlardan Babil İmparatorluğu'na, Emevilerden Roma İmparatorluğu'na kadar birçok imparatorluk, kültür, medeniyet gelip buralara hükmetmiş ve kendi eserlerini, kültürlerini buraya bırakmışlar. Son olarak Osmanlı İmparatorluğu çok uzun yıllar bu topraklara hükmetti. Birinci Dünya Savaşı sırasında çıkan Arap isyanlarını bastıramayınca bu topraklardaki hükümdarlığı da son buldu. Bugün Ürdün ya da resmi adıyla Ürdün Haşimi Krallığı bağımsız bir ülke ama adından da anlayacağınız gibi burası bir krallık. Kral da 2. Abdullah. Orta Doğu'da bulunan bir Arap ülkesi. Aşağı yukarı 11 milyon nüfus var ülkede. İnternette yazan bilgilere göre 2 milyon Filistinli mülteci, 1,5 milyon da Suriyeli mülteci var. Yani Filistin'de yaşanan ve Suriye'de yaşanan olaylar sebebiyle burada yaşayan halk Ürdün'e sığınmak durumunda kalmışlar. Ürdün en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi bu olaylar sebebiyle. Çünkü konumu o kadar kritik bir yerde ki hem Suriye'ye hem Filistin'e, aşağıda işte Mısır'a, Suudi Arabistan'a ve diğer tarafta da Irak kalıyor. Bu bütün ülkelere sınırı var. Yani bu bölgelerde yaşanacak herhangi bir olayın patlak vermesiyle insanların kaçabileceği güvenli bir ülke olarak görünüyor Ürdün. Hatta Arap Baharı'nda da birçok ülke çok kötü olaylar yaşandı ve hükümetler devrildi. Ürdün bu olaylardan en az etkilenen ülkelerden bir tanesi. O yüzden diğer Arap ülkelerine nazaran bir tık daha güvenli olarak görülüyor. Burada petrol yok. Çok ilginçtir ki Arap ülkelerini biz petrol zengin ülke olarak biliriz hepimiz. Ama Ürdün'de petrol yok. Nasıl geçiniyorlar? Temel geçim kaynakları turizmmiş. O yüzden gelen turistleri olabildiğince güzel ağırlamaya çalışıyorlar. Ülkelerine memnun göndermeye çalışıyorlar. Ülkenin para birimi Ürdün dinarı. 1 dinar 1,4 dolara tekabül ediyor. Videonun ilerleyen kısımlarında parayı da tanıtacağım sizlere dostlar. Resmi dil Arapça. Ülkenin çok büyük bir kısmı Sünni Müslüman ama azınlık Hristiyanlar da var. İnançsız insanlar da mutlaka vardır ya da farklı bir inancı benimseyen insanlar da mutlaka vardır. Çünkü internette yapılan bu araştırmalar, hani istatistikler biraz daha geçmiş yıllardan kalma oluyor. Güncel bulmak bazen zor olabiliyor ya da eksik bilgi, yanlış bilgi de verebiliyorlar. Ben internetten araştırdığım kadarıyla sizlerle paylaşıyorum dostlar. Dediğim gibi eskiden çok fazla imparatorluk buraya hükmetmiş ve kendi eserlerini bırakmışlar. Yani sadece Amman'a değil Ürdün'e. Ve şu an onlardan birini görmeye gidiyoruz.
Selamünaleyküm. I want to buy one ticket. One ticket please. 2 dinar. Şükran, şükran. Buradan biletimizi aldık. Tarihi Roma tiyatrosunu görmeye geldik dostlar. Bu alana giriş serbest. Ücret ödemenize gerek yok. Şurada bir kapı var. Bir de neredeydi? Şu arka tarafta bir kapı var. Burada biletsiz bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Aslında buradan da güzel gözüküyormuş ya. 2 dinarda ne kadar yapıyor? 3 dolar yapıyor. Videolarda fiyatları söylüyorum ki buraya gelen olursa fiyat konusunda aşağı yukarı bir bilgi sahibi olsun. Belki zam gelir, belki kur değişir vesaire. Bunlar mümkün. Türkiye. Seni seviyorum abi, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum abim. Aleykümselam. كيف حالك؟ Kif halak? I'm good, I'm good. I'm good. How are you? Welcome to Jordan. Türkiye. Türkiye. Dedim ya Türkiye. Burak, what is your name? Burak, Aha. انت اللي بتطبخ؟ Şef. Evet, evet. Just like the name. يلا امشي. You from here guys? Yes. Yeah, From Amman. Jordan. Good, good. Okay. See you guys, take care. Goodbye. Bye bye, goodbye. Eyvallah. Eyvallah abim. Ne diyordum? Fiyatları söylüyorum ki hani gelecek biri varsa yabancılık çekmesin, bilgi olsun. Çünkü bazen çok para konuşuyorsun diye böyle yorumlara yazanlar var. Sadece fiyatları söylüyorum. Başka yaptığım bir şey yok. Bunu da yapmak mecburiyetindeyim. İnsanlar geziyorlar çünkü bu videoları izledikten sonra. Şöyle geçelim. Selamünaleyküm abi. Bilete bakmadı bile ya. Kağıt göstersek geçerdik. 6000 kişilik Roma tiyatrosu. Şöyle fotoğraflarına mani olmayalım da şöyle kaçılayım biraz. Güzel restore etmişler. İyi de korumuşlar. Ne kadar güzel gözüküyor ya. Şehrin var ya tam göbeğinde, biliyor musunuz? Yani şehir merkezinden böyle bir 10 dakika yürüyorsunuz, hemen buraya geliyorsunuz. Buradan bir 10-15 dakika daha yürüyorsunuz, başka bir tarihi yere gidiyorsunuz ki buradan sonra oraya da geçeceğiz. Gayet güzel bir yere geldik ya. Bu tarz yerleri öyle bir yapıyla yapıyorlar ki mesela şurada durup konuştuğumu düşünün. Herkese gidiyor ses. Öyle bir akustik ve ambiyans var ki herkese gidiyor ses. Öğrencileri gezmeye getirmişler. Biri de darbuka getirmiş. Darbuka çalıyor, şarkı söylüyorlar kendi aralarında. Buranın içerisinde bir de müze var. Ben de oraya dolaşıyordum. Sesleri duyunca çıktım. Müzenin içerisinde de eski dönemde insanlar nasıl yaşıyordu? Sosyal yaşam nasıldı? Ondan sonra işte ticareti anlatıyor. O dönemki eşyaları sergiliyorlar. Bu arada bayağı dik, baksanıza. Bir elim boyunda bastığım yer ama diğer yer bir elimden biraz daha büyük. Yani 1,5 diyelim. 1,5 el boyunda. O da tabii dik bir yapı olmasını sağlıyor ama öyle olmak zorunda. Bence. Yerden tasarruf ve ambiyans. Hakikaten güzel bir ambiyans yaratıyor böyle dik yapılar. Ne diyordum? İşte aile yapısını, sosyo-kültürel olarak bütün yapıyı görebiliyorsunuz o müzede. Eski kullandıkları eşyalar var. İşte maketlerle anlatmışlar. Hem Arapça hem İngilizce açıklama koymuşlar. Gayet güzel bir müzeydi. İçerisi de serin olunca orada birazcık vakit geçirdim. Hem dinlendim hem de müzeyi gezdim. Gayet güzeldi. Girişi hemen şu taraftan. Şu en yukarı kadar çıkalım. Hava sıcak çünkü ya. Serin yer arıyor bazen insan. Şehirde böyle bazı ağaçlık alanlar var. Hemen biraz yürüdükten sonra gidip orada dinlenme ihtiyacı oluyor. Şimdi en yukarı çıktık. Burada oturup aşağıda konuşan birini duyabilirim. Ama tabii çok fazla ses var şu an etrafımızda. Eski dönemi hayal ediyorum. Burada oturdum, bir dinleyeceğim. Burada konuşan ya da bir oyun oynayan, bir tartışmada gruba liderlik eden birinin anlattığı her şeyi dinleyebilirim.
Amman'da herhangi bir caddede karşıdan karşıya geçmek şimdiye kadar problem oldu. Yani atmanız gerekiyor yola kendinizi. Ya da yolun boşalmasını, caddenin boşalmasını beklemeniz gerekiyor. Bakın, burada Roma tiyatrosu kaldı. Karşıya geçiyorsunuz. Şu merdivenleri gördünüz değil mi? Buradan yukarıya çıkıyorsunuz. Amman Kalesi'ne gidiyoruz şu an. Sizlere nasıl gidildiğini de göstermek istiyorum. Dilerseniz taksiyle de gidebilirsiniz. Burada Uber kullanılıyor. Kerim isminde bir taksi uygulaması da var. O da kullanılıyor. Nakit kullanın. Nakit kullanmanızı tavsiye ederim. Fiyatlara baktım. 1-1,5 dinar arasına böyle yakın çevreye gidiyor taksiler. Yoldan da taksi çevirebilirsiniz ama dil bilmediğiniz için birazcık anlaşmakta problem çekebilirsiniz. Gerçi bazı taksiciler İngilizce biliyorlar. En azından sayıları, fiyat pazarlığı yapacaksanız yapabilirsiniz onlarla. Biliyorlar yani az çok. Şöyle kendimi de gösteriyorum ki arkada şey gözüküyordur. Roma Kalesi. Roma tiyatrosu pardon. Şu an kaleye çıkıyoruz. Kafam karıştı. Yerlere hep çöp atmışlar. Çok güzel bir mural çizmişler. Bu arada taksi kullanacaklar için bunu açıkladım. Dilerseniz yürüyebilirsiniz. Yani ben her yeri yürüyerek geziyorum. Gidebileceğiniz en uzak lokasyon 4 kilometre olsun hadi. Fazlası yoktur. Bak şunu da çok güzel çizmişler. Yani belli bir bölge içerisinde. Selamünaleyküm. Citadel. Upstairs. Şükran. Ben buradan gidiş var, oradan sonra dönüş var zannediyordum. Buradanmış, sağ olsun abi söyledi. Ha, orada yazıyormuş zaten ya. Selamünaleyküm. Water please. Here. Aha, buradaymış. Şunu büyük alalım ya. How much? Yakışıklı. Half. Yeah. Do you speak English? Yeah. So. Yeah. What is your name? I am Ayham. Yeah. Burak. Nice to meet you. Burak. Şimdi buradan hangisi? Yeah. Tamam mı? Şükran habibi. Bye bye. Habibi, come to Dubai. Öyle bir şey vardı internette, bayağı popüler. Birisi burada Türk kahvesi satıyormuş, yeşil çay satıyormuş. Sonra kapatmış dükkanı galiba. Ne güzel dut koktu. Of, ne güzel dut koktu ya. 2 tane dut ağacı vardı benim doğup büyüdüğüm evde. Birisi beyaz dut, aha da bunun gibi. Diğeri de siyah dut, kara dut. Ağaca tırmanıp yiyordum sadece. Böyle sirkeliyorduk ağacı, tamam mı? Geriyorduk, sofra bezi geriyorduk, ağacı sirkeliyorduk. Dökülenleri hiç yemiyordum. Çıkıp ağaca sadece ağaçtan yiyordum. O evden ne zamanki taşındık dut yemedim. Onun keyfi başka çünkü. Tırmanıyorsun, koparıyorsun, yiyorsun. Mis. Sevdiğin kız abi dememiş de seni seviyorum demiş gibi açmış çiçekler. Renklere baksanıza ne güzel. Kalenin girişine geldik. Burada taksiler de var. Buraya kadar taksiyle gelip aşağıda yürüyebilirsiniz. Bak bu da bir seçenek. Sıcakta yürümemiş olursunuz. Jordanlılar yani Ürdünlüler için 0.25 dinar, yabancılar için 3 dinar. Yaklaşık 5 dolar civarı. Burada tur rehberi de satıyorlar. O İngilizce, Fransızca, Türkçe, Almanca. Türkçeyi sonradan eklemişler galiba. Bayağı bir dilde var. Alalım mı bir İspanyolca ha? Bakalım unutmuş muyuz? Selamünaleyküm. One ticket please. Türkiye. Merhaba. Şükran. Selamünaleyküm. Hello. Where are you from? Türkiye. Yeah, أهلا وسهلا. Would you like to have a guide? We are official tour guide. Thank you so much. Şükran. Hello, Spain. Thank you. Burada tur rehberi de abiler geliyor, direkt onlarla da konuşup pazarlığınızı yapıp rehber de alabilirsiniz. Şöyle bir bilet kesti abi bana, mührü de vurdu üstüne.
Hayırlı uğurlu olsun. Nereden geçelim? Buradan başlayalım yürüyüşümüze. Hemen kalenin girişinde bak Neolitik çağdan itibaren başlıyor. Hangi dönemde hangi imparatorluk, medeniyet burada hüküm sürmüş o yazıyor. Burada bronz çağı var, demir çağı var, Perslerin var, Helenistik dönem var. Bizans dönemi var. Oradan atlıyor Emevilere, Abbasiler, Fatimiler, Memlükler, Osmanlı İmparatorluğu 1516-1917 yılları arasında bu topraklara hüküm sürmüş. Daha sonrasında bir İngiliz mandası dönemi var. Daha sonrasında Transjordan Emirliği var. Ondan sonra da Ürdün Haşimi Krallığı 1946 yılında bağımsızlığını ilan ediyor ve bugün bu topraklarda bu isim altındaki ülkede biz geziyoruz. Ürdün Haşimi Krallığı'ndayız. Burası da Amman Kalesi. Şu an yüksek bir noktada olduğumuz için güzel bir manzara izleyeceğiz diye düşünüyorum. Selamünaleyküm. Selam. Where are you from? Jordan. Jordan. Here, Amman. Nice to meet you. I'm from Turkey. Türkiye, nice. Türkiye. Thank you. Seviyorum. Şükran. Afwan. Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir kadından böyle sevgi görmedim abi. Seni seviyorumlar. Elimi tutup bir yere götürmeler. Öpücük atanlar. Öpücük de attılar bir iki kere o da. Tabii kameraya yakalayamadım o anları. Yok, cebimdeydi kamera. Lübnan'daki kültür burada da var galiba. Bakın tiyatro aşağıda kaldı hemen. Oradan yürüdük. Ara sokaktan çıktık. Çok da kolay bir yürüyüş yani yavaş yavaş yürürsünüz. Çok aşırı bir sıcak olmadığı sürece hiçbir sorun yok. Kaledeki düzenleme ve restorasyon çalışmaları devam ediyor anladığım kadarıyla. Bundan birkaç yıl sonra, belki 10 yıl sonra, 15 yıl sonra daha güzel bir görüntü olabilir. Daha çok şey keşfedebilirler. Bekleyelim, görelim. Şu an Herkül Tapınağı'nın önündeyiz dostlar. Roma döneminden kalan bir tapınak. Şu taşların büyüklüğüne baksanıza ya. Ya yekpare taş. Bunları böyle üst üste koyup tapınağı inşa ediyorlar. Araya bir yapıştırıcı veyahut da böyle alçı gibi bir şey kullanıyorlar mıydı? Yoksa böyle oturtma, üst üste bindirme yöntemiyle mi inşa ediyorlardı? İnkalarda mesela hiçbir yapıştırıcı vesaire bir şey yok. Direkt üst üste oturtma yöntemiyle inşa ediyorlardı yapılarını, şehirlerini. Oo, bir yer yanıyor karşıda. Of 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 of, dumana bak ya, çıkan dumana bak. İnşallah ölü, yaralı veyahut da ağır hasar bir şey yoktur. Ne kadar yüksek inşa etmişler ya. 25-30 metre rahat var ha. Herhangi bir açıklama çevrede görmüyorum. Sadece internetten öğrendiğim kadarıyla. O da Roma döneminden kalma. Sadece bu bilgiyi öğrendim. Bir de o zaman Romalılar burayı, şu an gezdiğimiz bu bölgeyi askeri üs olarak kullanmışlar. O yüzden ya belki bu bölgedeki diğer yönettikleri şehirleri, bölgeleri kontrol etmek için böyle askeri şehirler kuruyorlardı. Bütün imparatorluklarda var. Roma döneminde de öyle bir şehirmiş burası. Mesela kervansarayların olduğu bölgeler oluyor. Bir ticaret yolu oluşturuyorlar. Bu mantıkla hep yayılmışlar. Burada şöyle oturuyorsun. Kolunu koyuyorsun. Yanına da eşin oturuyor. Partnerin oturuyor. Ve burada sohbet. Haritanın söylediğine göre şu an baktığımız nokta eski Bizans kilisesi. Sütunları sağlam kalmış. İşlemeleri güzel gözüküyor. Şöyle içeri girebiliriz sanırım. Bir uyarı yok. Burası kilisenin girişi olsa gerek. Şu karşı tarafta böyle oval kısım mihrap. Ne güzel yapmışlar şu işlemeleri ya. O döneme göre mesela burası büyük bir kilise miydi? Kimler gelip ibadet edebiliyordu? Yani kafada insanın böyle birkaç tane soru canlanıyor böyle tarihi yerleri gezerken. Düşünsenize yani yıllar önce burada insanlar gelmişler, ibadet etmişler.
Ve onların yaptığı yapıları biz bugün ziyaret edebiliyoruz. Acaba bizim yaptığımız, bugün inşa ettiğimiz yapılar ziyaret edilebilecek güzellikte mi anılacak ileride? Kalacak mı? İnsan düşünmüyor değil. Haritada burası Emevilerin yaptığı bir yapı olarak gözüküyor. Buradan itibaren keza bu da. Arka tarafta da saray gözüküyor. İçerisi güzelmiş yalnız ha. Çok güzel dizayn etmişler. Yani mimari olarak. Geçtiğimiz o yapı kapı olarak geçiyor haritada. Şehrin girişine öyle bir kapı falan inşa etmişler benim anladığım. Oradan alıyorlar içeri. Kontroller orada yapılıyor. Şu an şehrin içindeyiz. Sağımızda solumuzda dükkanlar var. Selamünaleyküm abi. Bu dükkanlarda şöyle bir fiyatlara falan da bakalım. O mantıkta ilerliyorum yani, anladın mı? Kafada canlandırıyorum. Bir tane ara sokağa girdik gözüyle bakıyorum şu an mesela. Böyle düşünmeyince bu tarz yapılardan gerçekten keyif alınmıyor. Tabii bir de tarihini bilmek lazım. Yoksa taş. Her şey taş yani. Gerçekten Orta Doğu nedir diye sorsanız şu görsel canlanır kafamda yani. Bir iki fotoğraf çekeyim dedim. Bayrak en tepedeydi. Bir baktım yarıya indirmişler bayrağı. Çok ilginç ya. Ne oldu acaba? Ya internetim yok, o yüzden hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair. Önemli birisi öldü de bir şey mi oldu? Yas mı ilan ettiler? Daha biraz önce şeydi ya. Bayrak en tepedeydi yani. Değiştirecekler mi ya da bilmiyorum ki. Böyle sık sık değiştiriyorlar mı onu da bilmiyorum. İndirdiler, gidiyor, hala iniyor sanki ya. Ya da rüzgardan öyle gözüküyor, bilmiyorum. Ya Orta Doğu'da gezerken maalesef burası mesela en güvenli ülkelerden bir tanesi diyorum ama hiç belli olmayacak bir şekilde bir olay patlak veriyor, tamam mı? Ya birden bir bombalama olayları falan olabiliyor ya. Ne yazık ki buranın da öyle bir problemi var. Çok rahatlıkla sizi ajan ilan edebilirler. Anında İsrail ajanı olursunuz. Bu helikopter olayı ciddi olduğunu gösteriyor bence. Bayrağı indirdiler ya. Neyse, ben kafada kuruyor da olabilirim. Ya Orta Doğu deyince insan biraz tribe giriyor. Lübnan'da biliyorsunuz ben gözaltına alınmıştım Hizbullah tarafından. Ya orada ajan olma ihtimaliniz var yani, ülkeye giriyorsunuz ya, size o gözle bir bakıyorlar. Burada gezerken de öyle bir sıkıntı var yani. Bak, tarihi yerde geziyoruz ama göz önündesiniz sürekli. Bir de elde kamera, her yerin fotoğrafını tak 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 çekmeyeceksin. Nispeten mesela Lübnan gibi, Suriye gibi ülkelerde. Hadi Ürdün biraz daha böyle sessiz sakin bir ülke onlara nazaran da. Şuraya gitmedim, buraya da gideyim ya. Buranın da öyle bir problem var. Güney Amerika'nın soygun problemi vardı. Burada işler bir tık daha ciddi boyuta ulaşabiliyor. Haritanın söylediğine göre burası Emevi Sarayı. Öyle geçiyor. Bayrağı komple aldılar ya. Birisi uçurtma uçuruyor ama göremiyorum nereden uçuruyor. Çocuklar damdan uçuruyormuş. Hazır sessiz sakin bir yer bulmuşken sizlere Ürdün dinarını göstermek istiyorum. 1 dinar 1.4 dolara tekabül ediyor bugünün kuruyla. Şöyle paranın önü Arapça, arkası İngilizce. Bu 20 dinar. 20 dinarla 10 dinar biraz benziyor. Çünkü ya bu biraz daha koyu mavi. Hatta laciverte kaçan bir mavi. Ama yine de karıştırmayın derim yani, dalgınlığınıza gelir vesaire. 10 dinarla 20 dinar. Bu 5 dinar. Şöyle göstereyim sizlere hızlıdan. Bu da 1 dinar.
Şöyle göstereyim. Mesela ben bugün falafel yedim. 0.4 dinar. Yani 2 tane falafel yiyip belki bir de içecek içerdim yanına bu parayla. Bir de bozuk paralar var. Şu an ekrana bir tane fotoğraf koydum. O fotoğrafı görüyorsunuz siz. Bozuk paraların hem önü hem arkası Arapça. Yani okuyamıyorsanız, bilmiyorsanız bozuk paraları birazcık sıkıntı. Ben hala çözemedim. İşte cent diyelim biz ona, kuruş diyelim. İşte 1 kuruş, 5 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş gibi bozuk paralar var. Bunu geldiğiniz zaman öğrenmenizi tavsiye ederim ki karıştırmayın. Minik Messi'ler. Help me. Çak. Çak sen de. Sen de çak. Hoppa. Burada bir tane göreyim. Şut. Gol. Vay yetenek. Bay bay. Hadi çek. Aha gol. Olmadı. Aferin. Bay bay. Çocuklara top oynayacak, mahallede birbirlerini kovalayacak, oyun oynayacak bir alan kalmadı artık. Her yer bina, her yer araba. Her yer dolu. Burası da birinin evine gidiyor sanırım. Ne yazık ki yani yetişkin olarak şahsım bile artık bir yerlerden bir yerlere yürürken araç görmekten, sesten, kalabalıktan biraz yılmış vaziyetteyim yani. Küçük yere gidiyorsun. Orası da büyük şehrin küçük versiyonu. Çok bir şey değişmedi ki ya. Ben anlamadım bu vaziyeti. O kadar çarpık bir şehirleşme oldu ki artık son zamanlarda. Beton yığını, insan yığını, aha bir de metal yığını. Sizlere Ürdün bayrağını da göstermek istiyorum dostlar. Siyah, beyaz ve yeşil renkten oluşuyor. Şurada kırmızı bir üçgen var. Üçgenin ortasında da bir yıldız var. Bu bayrak birçok Arap ülkesinin kullandığı bir bayrak aslında. Mesela bak burada Filistin bayrağı var. Tek farkı şurada yıldız yok Filistin bayrağında. Onun dışında dizayn aynı. Bu aslında Arap isyan bayrağı dostlar. Birinci Dünya Savaşı'nda... Hello. Selamünaleyküm. Friends who like Jordan General Intelligence. Ha. Bu sensin dayı. Dayı Ürdün ordusunda rütbeli bir askermiş. Intelligence dediği de bu şeyleri yakaladılar. MIT, bizim MIT işte yani. Şükran. Sigara, ben sigara içmiyorum dayı. Sigara istedi ama içmiyorum ha. Şükran, şükran. Boşluğuma geldi, dayının suratına kahkahayı patlattım ya. Ciddi ciddi okuyordum bir de yani buranın istihbarat servisinde komutanmış adam yani. Ben de ciddi birden böyle hayırdır oldum. O hareketi yapınca dayının suratına gülmüş bulunduk, neyse. Ne diyordum? Arap isyan bayrağı diyordum. Birinci Dünya Savaşı döneminde Araplar Şerif Hüseyin liderliğinde birleşiyorlar. Şerif Hüseyin Osmanlı'ya karşı cihad ilan ediyor ve Arapları birleştiriyor. Diyor ki biz bağımsız bir Arap devleti kuralım diyor. Ta Yemen'den Suriye'ye kadar ve şükran aldım bunu. Şükran. Oo çok fena kokuyor ha. Ağır bir kokusu var. Ne diyordum? İşte Osmanlı'ya karşı bir mücadeleye giriyorlar ve bu mücadeleyi kazanıyorlar. Onun simgesi aslında o. İsyan bayrağı o. O yüzden birçok Arap devleti o bayrağa benzer bir bayrak kullanıyor. Yani şöyle tekrardan göstereyim sizlere bayrağı. Daha demin sen bağırdın değil mi? Çakal. Biri bağırdı çünkü arabadan da şey yapamadım, göremedim kimin bağırdığını. Çok fazla böyle sıkma meyve suyu yapıyorlar. Seçiyorsunuz hangi meyveden istiyorsanız.
Hemen tak 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 hazırlayıp veriyorlar. Şeker kamışı da veriyorlar. Şeker kamışını da böyle makineye presleyip suyunu çıkartıp satıyorlar. Çok ilginç ya, böyle desenli kıyafetler güzel görünüyor. Ha, bu da kefiye. It's kefiye, right? Yes. Kefiye. It's Palestinian kefiye. Yes. Thank you. Şükran. O da aslında bir isyan simgesi olarak geçiyor. Filistin kefiyesi. Video çekiyorum ya, arkadaşını uyardı. Kaçıl diye. Kız kamerada çıkma kız. Hiç erkek kıyafeti görmedim ya, şansa var ya. Burada kadınların başını örtme zorunluluğu yok. Çarşaf giyme zorunluluğu yok. Gördüğünüz gibi erkekler şort da giyiyor, tişört de giyiyor. Öyle herhangi bir kıyafet kuralı ben şu ana kadar ne bir yerde okudum, ne kimse bana bir şey söyledi. Bilmiyorum yani, varsa da yorumlara yazın dostlar. Bu arada Ürdün vizesiz dostlar. Geldiğinizde bir otel rezervasyonunuz olsun. Yanınızda işte nakit para bulundurun. Benim pasaporttan dolayı girişte birazcık sıkıntı oldu. O da fotoğrafımı tanımadılar. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır ne olduğunu, anlatmıştım. Fotoğraf biraz benzemiyor bana gibi. Benzeten de oluyor. Oradan bir kıllık çıkardı ama normalde girişi kolay bir ülke. Yani nerede kalacaksın diyor, kaç gün kalacaksın, ne yapacaksın diyor. Mührü basıyor, sizi ülkeye alıyor. Yani öyle sıkıntı yaratan bir ülke değil Ürdün. Çünkü turizmden geçim sağlıyor buradaki insanlar. Ülkeye geldiniz diyelim, Amman havaalanına indiniz. Hemen dışarı çıkıyorsunuz, taksiler var. Sizleri karşılıyorlar. Diyorlar ki işte 25 dinara, yani yaklaşık 40 dolara seni şehir merkezine götürürüm diyor. Ben o yolu izlemedim, bana biraz pahalı geldiği için. Bir tane otobüs firması var. Hemen zaten o da orada bilet satıyor. Yerini de gösteriyorum bir önceki videoda. Oraya gidin. 3,5 dinara biletinizi alın. Sizi bir terminale götürecek. O terminalde şehirden 10 kilometre uzakta. Oradan bir taksiye binin. 5 dinara anlaştım ben. Yani 25 dinar vereceğinizde 8 dinara şehir merkezine gelebilirsiniz rahatlıkla. Paranız da cebinize kalmış olur. Ha, dersiniz ki ben uğraşmam. O zaman 25 dinara, belki birazcık pazarlıkla daha da düşebilirsiniz. Merkeze gelirsiniz. Bir tane alkol dükkanı gördüm. Burayı da göstereyim sizlere. Üstünde fiyatlar yazıyor dostlar. Dinar olarak yazıyor. 1.4 ile çarpın, kaç dolar olduğunu bulacaksınız. Burada Jägermeister'lar var, şaraplar var. Ondan sonra viskiler var. O bayağı çeşit çeşit alkol satıyorlar bu dükkanda. Sağ olsun abiden rica ettim, abi çekip gösterebilir miyim diye. Çek tabii ki de dedi. Ama yüzümü çekme dedi. Dedim tamam. Şöyle bir videoyu durdurup fiyatlara bakabilirsiniz dostlar. Şükran abi, şükran. Videoyu bitirmeden orayı da göstermek istedim. Çünkü bazen böyle Orta Doğu'da herhangi bir ülkeye gidince şey zannediyor insanlar, hani her yer şeriatla yönetiliyor. İşte alkol alamazsın vesaire vesaire, şeriat kuralları işte. Bak mesela orada alkol dükkanı var. Satıyorlar. Arkamızda hemen merkeze gidiyor. Şuradan dön, şu dönemeçi dön, hemen merkez. Burası da benim hostelime giden yol. Hostelime gidiyorum şimdi. Birazcık dinlenmek istiyorum. Sabahtan beri yürüyorum çünkü yoruldum. Sıcak çok etkiliyor. Gerçekten seyahat ederken sıcak insanı bayağı etkiliyor. Bu videolukta bu kadar olsun dostlar. Yani geldim ilk gün, kameranın kayıt tuşuna bastım. Neler acaba göreceğim? Neler deneyimleyeceğim? Kimlerle tanışacağım? Bunu göstermek istedim. Ve öğrendiğim birkaç bilgi vardı. Araştırdığım birkaç bilgi vardı. Onları da paylaşmak istedim sizlerle. Umarım unuttuğum, atladığım bir şey olmamıştır. Olduysa da affola artık dostlar. Yine Amman'dan videolar gelecek, gelmeye devam edecek. O zamana kadar ve Ürdün'ün diğer yerlerinden, tabii ki sadece Amman'da gezmeyeceğim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Umarım keyfiniz de bol olur. Adios amigos diyorum. Cümleyi toparlayamadım. Adios amigos. Görüşmek dileğiyle. Dilim damağım kurudu. O kadar çok su içtim ki bak, yemin ediyorum 2 litre su içmişimdir. Hala damağım kupkuru ya.